Herkese merhaba dostlar. Ben Çağrı. Diablo 4'ün Game Pass'e gelmesiyle birlikte izometrik türe uzak olan birisi olarak ben de oyunu denemek istedim. Çünkü oyunun çok sevildiğini ve mükemmel olduğunu söyleyen bir ton insan vardı. Peki gerçekten Diablo 4 denildiği kadar mükemmel mi? Evet, yine bizim tarzımızda bir video olacak. Alınır mı alınmaz mı sorularının bütün cevaplarını bulabileceksiniz. Zaten Diablo 4 çıkalı bayağı oldu ama ben bu türe dediğim gibi uzak olduğum için alıp denemek istememiştim. Zaten oyun çok pahalı. 70 dolara satılıyor. Yani zaten büyük bütçeli bir oyun olduğu için 70 dolara satılıyor ve yaklaşık 2250 lira falan ediyor yani. Bayağı pahalı bir oyun. Herkesin ulaşabileceği bir oyun değil. Game Pass'e gelince birçok insan ulaşmıştır diye düşünüyorum. Çünkü Game Pass aboneliği vardır birçoğu insanın. Buraya gelince ben de bir denemek istedim. Bakayım dedim nasıl. Hani çok övüldü. Oynamasak ayıp ederiz yani Diablo 4'e. Yani Diablo 4 videosu da böyle geç oldu ama hani sevmediğim için ben videosunu çekmemiştim ama türe uzak olan birinin, hani benim gibi türe uzak olan birinin denemesi ve bu konu hakkında düşüncelerini söylemesinin önemli olacağını düşündüm. Çünkü ben gerçekten izometrik oyunlarda yani kalamıyorum. 1-2 saat oynayıp çıkıyorum. Çünkü izometrik oyun yapısı bana göre pek sarmıyor. Çeşitli nedenlerden dolayı, kamera açısından dolayı vesaire. Oyunun iyi ve kötü kısımlarına gelecek olursak öncelikle iyi taraflarıyla başlamak istiyorum. Oyunun iyi yaptığı bir sürü şey var. Yani oyunu gerçekten çok güzel yapmışlar. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Eğer bütçeniz varsa da kesinlikle alıp oyunu seven herkesin denemesi gereken bir oyun olduğunu düşünüyorum. Öncelikle dünyası çok güzel. Kötü bir evrende olduğun hissini veriyor. Yani etraftaki o çalışılan modeller falan, zaten oyunun başlangıcı bir şeytan uyanıyor. Şeytanla bir meleğin savaşı var gibi bir hikayeyle başlıyor. Burada Lilith karakteri var. Zaten Lilith karakteri bu arada şeytan. Yani karşınızda zaten ilk kapak görselinde olan kişi o. Orada bir tane kadın var ya böyle boynuzlu falan. O karakter, sürekli onu kovalıyorsunuz. Hikaye bu aslında. Hikayesinde aslında pek bir olay yokmuş gibi görünüyor ama hikayeleri, diyaloglar mükemmel. Tam bir oyuncunun isteyeceği gibi. Ne uzatılmış ne kısa tutulmuş. Tam kıvamında olmuş. Mesela geçen bir Pacific Drive videosu çekmiştik. Ben orada diyaloglara falan çok kızmıştım. Diablo 4'te şöyle bir şey var. Yani oyuncunun sakin olduğu zamanlarda size hikayeyi veriyor. Nasıl diyeyim? Ara sahnelerde veriyor. Siz hani biriyle savaşırken vermiyor. Ne bileyim. Zaten böyle oyunlarda böyle olmaz da. Hikayeyi çok güzel yerlerde verdiği için ya, oyuncu hikayeden kopmuyor ve hikayeyi anlayarak devam ettiği için oyunun harika bir sürükleyiciliği de oluyor. Sürükleyici bir oynanışı zaten var. Bu da eklenince 10 numaralı oyundan saatlerce çıkmamanıza neden oluyor yani. Mesela Pacific Drive'da nasıldı? Orada ben bir araç kullanıyorum. Biliyorsunuz orada bir sürü anomali olayları vardı. Bu arada izlemediyseniz kartlardan video izleyebilirsiniz. Orada karşınıza anomaliler çıkıyor, işte yolda bir şey oluyor. Hani onları takip ediyorsunuz bir yandan. Bir yandan da oyun İngilizcesi çok iyi olmayan insanlar için, benim mesela çok iyi değil, altyazıyı takip etmem gerekiyor, Türkçe altyazıyı. Ulan altyazıyı mı takip edeceğim ve orada o kadar bir diyalog kasmışlar ki upuzun ve içinde bilmem ne terimleri olan, böyle bilimsel terimler de çıkıyordu sanki arada. Bu o kadar insanı zorluyor ve bayıyor ki yani oyunu zaten oradan büyük bir eksi almıştı benden de. Yani bunu yapmamış Diablo 4. Çok güzel. Bunu mesela şey falan da yapar. Rockstar da çok yapar bunu. Ben hiç sevmem. Böyle göreve giderken altta böyle arabada sürekli konuşurlar, böyle çene çalarlar göreve gidene kadar. Yola mı bakacaksın, arabayı mı süreceksin? O yüzden bu hikaye dizimini ben sevmiyorum. Bu Diablo 4 bunu çok güzel başarmış. Hikayeyi çok güzel yerlerde, ara sahnelerde müthiş şekilde vermiş. Buradan gerçekten tam puan alıyor. Grafiklerine zaten diyecek bir şey yok. Grafikleri çok güzel. DLSS desteği de olduğu için orta sistemlerde büyük ihtimal zorlayacaktır bilgisayar ama yine DLSS desteğinin olması da güzel. Oyunda DLSS desteği, RTX desteği, her şey var. Burada düşmanları pataküte dövmek, kendinize göre komboları bulmak gerçekten zevk veriyor. Bak ne güzel diyorsun, kombo buldum falan filan. Yetenek ağacı da muazzam büyük olduğu için istediğiniz şekilde gidebiliyorsunuz. Savaş stratejiniz size ve karakterinizin neler yapabileceğine gerçekten bağlı. Burada gerçekten bir sınırınız yok. Ben mesela haydut karakterini oynuyorum. Biraz daha hızlı, atik bir karakter. Ninja gibi bir şey işte. Oyun boyunca ve sonrasında karakterde küçük değişiklikler ve ince ayarlar yapmaya oyun sizi itiyor. Çünkü diyorsunuz ki ya, diyorsunuz bu olmadı diyorsunuz. Ben bunu değiştireyim diyorsunuz. Bu da oyuna bir heyecan katıyor ve taktiksel yaklaşımı tekrar gözden geçirmeye itiyor yani seni. Bir diyorsun şu taktiğimi bir değiştireyim, hani şu kombolara bir bakayım, tekrardan farklı bir şey yapayım diyorsun. Bunu gerçekten iyi başarmaları, oyuncuyu sürekli bir heyecan vermeleri, hani yeni bir yetenek açtım ona bakayım demen güzel. Kendi kombolarını oluşturduktan sonra da oynaması zevkli oluyor. Yani moblar zaten toplu şekilde geliyor. Bazen bunları toplu şekilde indirmek falan çok hoş oluyor. Zaten vuruş hissi falan, bunları çok güzel yapmışlar. Oyunun eksik kısımlarına gelecek olursak, oyunun eksik kısımlarında sadece bir tane şeye çok benim canımı sıktı. Boss, bir tane demeyeyim, hadi 2 tane diyeyim. Çok hani eksisi de yok. Oyunu gömmeyeceğim bu videoda asla. Oyun gerçekten çok güzel. Çağrı'dan herkesin alıp oynamasını tavsiye ediyorum. Oyun 70 dolar. Zaten Game Pass'inizde varsa Game Pass'ten zaten direkt oynayabiliyorsunuz. Game Pass'ten direkt girin, bir şans verin yani. Oyunun bir eksiğine gelecek olursak, boss savaşlarında boss'un kuytuda köşede kalması biraz canımı sıktı. Yani ekrana sığmıyor. Boss'un bir sonraki size saldırısının ne olacağını kestiremiyorsunuz bazen. Bu biraz can sıkabiliyor. Bunun hani bir çözümü olduğunda sanmıyorum. Hani izometrik oyunlarda çünkü karakter temelli bir kamera oluyor. Hani burada ayarlara da baktım ama bununla ilgili bir şey bulamadım. O yüzden bu biraz can sıktı. Bir de Battle.net beni gerçekten çok kanser etti. Oyuna girerken bir ton hatayla karşılaştım. Bilmiyorum, belki Game Pass'le entegre olamamıştır falan. Normalde böyle bir hata yoktur. Ama yorumlara baktığımda yine bununla ilgili bir sürü olumsuz yorum olduğunu gördüm. Hani sunucu sorunları, işte yükleme sorunları,
Metacritic'te böyle bununla ilgili bir sürü kullanıcı yorumları vardı. Biraz sıkıntılıymış galiba bu tarafta. Hani bazı hatalar şeylerle karşılaşabilirsiniz. Hatta bu hataları SS aldıysam ekrana koymuşumdur. Biraz SS almıştım hatta. Hani artık desteği yazacaktım. Çünkü oyuna giremiyordum bir şekilde. Desteği yazıp oyundan şey almak istiyordum. Hani bir geri dönüt almak istiyorum. Nasıl gireceğim ben bu oyuna diye. Ama sonra bir şekilde çözdüm, onu da hallettik yani. Burada son olarak bir konuya daha değinip videoyu kapatmak istiyorum. Oyunun kendisinin Türkçe olup arayüzünde hala Türkçe seçeneğinin olmaması da bana bayağı komik geldi. Zaten Blizzard'ın oyunu Türkçe yapmış olmasına da aşırı şaşkınım. Türklerden bence nefret eden bir firma zaten. Diğer oyunların hiçbirinde Türkçe dil desteği yok diye biliyorum. Bu Diablo 4 Türkçe yapmalarını anlayamadım. Artık herhalde bir dönüş olmuş. Artık bundan sonra belki oyunlarını, Blizzard'ın çıkardığı oyunlarında Türkçe desteğini göreceğiz. Oyunların hep Türkçe olmasını ben de savunacağım yani. Boş duyar kasılmasını sevmiyorum bu konuda. İnsanlar işinden gücünden yeri geliyor, çoluğundan çocuğundan zaman ayırıp oyun oynamak, kafa dağıtmak istiyor. O yüzden yok İngilizce öğrenin gibi laflara aşırı kuruluyorum ben. Ana dilimde rahat rahat oynamak varken neden zor olan yapsın ki insan? Zaten İngilizce bileceksen yine biliyorsun. Ve bir şekilde bunlar senin için sorun olmuyor. Benim de İngilizcem çok iyi değil. Hani zorlanıyorum zaten. B1, A2 anca varım. Hani basit şeyleri anlayabiliyorum. Ama cümlede kuramam. Sadece anlayabiliyorum bir yere kadar. O yüzden oyunların Türkçe olmasını sonuna kadar savunmalıyız yani. Hem dilimizin hem de ülkemizin oyun dünyası tarafından tanınması için buna özen göstermeliyiz. Yani bu sektörün burada yükselmesi için buna özen göstermeli. Bak burada da bir kitle var. Zaten nüfusumuz fazla, genç nüfus fazla olduğu için oyun oynayan kitle sayısı da fazla. Bunların hani duyarını kasmamamız lazım. Türkçe firmalara Türkçe yapmalar için şekillendirmeliyiz. Yani bazı yorumlarda görüyorum. Bu konuyla ilgili büyük kanallar da bazen video çekiyor. Ya artık İngilizce bilmeyen mi kaldı falan tarzı böyle yorumlar var. Bunların çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Hani bunun onunla ilgisi yok. Bu farklı bir konu bence. O yüzden bu konuya herkesin dikkat ve özen göstermesi gerekiyor. Mesela GTA 6 çıkacak. Geçen onunla ilgili bir short videosu yayınladık. Konsolum sayfası sağ olsun bir şey paylaşmış. Ve bu eğer Rockstar tarafından bakın insanlar burada bir şey yaratmış denirse oyun belki de Türkçe olacak yani. Ve GTA serisi de bu zamana kadar hiç Türkçe olmadı. Belki GTA 6 Türkçe olacak ve GTA 6 biliyorsunuz GTA serisinin en büyük oyunu olacak. Bu bir başarı olur böyle bir şey olursa. O yüzden bu konularda her yerde olduğumuz gibi birlik olmamız lazım. Bu konuda kimsenin duyar kasmasını istemiyorum. Evet, videonun başında dediğim gibi oyun $70. Gerçekten bayağı pahalı. Steam'de şu an $70 oyun. Yani zaten büyük bütçeli bir oyun. 2250 civarlarına geliyor. Her dolar çok müthiş artmıyorsa şu an bilmiyorum. En son öyleydi. 2250 liralardaydı. Game Pass'iniz varsa zaten kesin alıp deneyin. Oyunun yani kötü yanı neredeyse yok. Sadece hani bir iki bir şey söyledim. O da sunucu sorunu. Biri de boss moss işte. O da benim sıkıntım. Kesinlikle herkesin denemesi gereken bir oyun. Yani alıp denemeniz gereken bir oyun. Bu videoluk bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.